Mısır çölünde tek bir kaya parçasından oyulmuş insan başlı bir aslan. Yeryüzünde belki de hiçbir anıt onun kadar ikonik, onun kadar şaşırtıcı ve gizemli değildir. Yapıldığı andan itibaren hakkında herhangi bir yazıt bulunmayan Sfenks, yüzyıllardır dünyanın en gizemli yapıları arasında yer almıştır. Öyle ki şu an yerinde olmayan, tahrip edilmiş burnu için bile birçok dedikodu, efsane süregelmiştir. Bazılarına göre Mısır'ı işgal eden Napolyon ordularının gülleleri sebep olmuş buna. Bazılarına göre ise suçlu 14. yüzyılda köylülerin hala heykele adak verme geleneğinden hoşlanmayan aşırı sofu bir Müslüman. Yaklaşık 18 metre yüksekliğinde ve 73 metre uzunluğunda olan Sfenks, bir 747 uçağı uzunluğunda 6 katlı bir bina yüksekliğinde var olan en büyük tek parça taş heykeldir. Binlerce yıldır efsanevi Giza piramitlerinin arasından onları korurmuşçasına dünyayı izledi. Ancak sinir bozucu bir şekilde onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Binlerce yıl öteden beri hiyerogliflerle hikayelerini, tarihlerini anlatan antik Mısırlıların Sfenks hakkında neredeyse hiç bahsetmemeleri sizce de çok ilginç değil mi? Sahi biz neye bakıyoruz? Kimdir bu? Niye yapıldı? Kim yaptı? Araştırdığım kadarıyla Sfenks hakkında antik Mısır hiyerogliflerinde geçen tek metin 4. Tutmosi döneminden bir dikili taş. Tutmosi'nin genç bir prens olduğu zamanlardan bir olayı anlatıyor. Bir av gezisinde genç Tutmosi boynuna kadar çöl kumuna gömülmüş Sfenks'in gölgesinde uykuya dalar. Rüyasında Sfenks onunla konuşur ve üzerindeki kumu temizleyip restore ettirmesi durumunda bir sonraki firavunun kendisi olacağını söyler. Bunu gerçekleştirdikten sonra Tutmosi gerçekten de kral oldu. Sfenks'in restorasyonunu tamamladıktan sonra Sfenks'in iki pençesi arasına şimdilerde rüya steli olarak bilinen oyulmuş taş bir tablet yerleştirdi. Buradan da tabii ne anlıyoruz? Demek ki Sfenks'i Tutmosi inşa ettirmemiş. İktidara geldiğinde zaten bir harabeymiş. Ayrıca onu kumdan çıkarıp restore ettirmeseydim belki de Sfenks hiçbir zaman günümüze ulaşamayacak, unutulmuş olacaktı. Ne diyelim, teşekkürler Tutmosi. İşte bu olaydan sonra ilginç bir şekilde Sfenks'in popülaritesi artar. İlahi bir hüviyet kazanmaya başlar. Tutmosi zamanından itibaren Sfenks bir haç yeri haline gelir. Mısırlılar kudretli heykele tapınmanın sağlık ve servet getirebileceğine inanarak ta başkent Memphis'ten Mısır'ın her yerinden gelerek adaklar, hediyeler bırakmaya başladılar. Ancak soru şu, ilk olarak onu kim yaptı ve neden? Şimdi bazılarınız duyar gibiyim. Konuyu ne zaman Atlantis'e, uzaylılara bağlayacaksın, anlatacaksın diye. Belki bazılarınız üzülecek ama maalesef bahsetmeyeceğim. Bakın, az önceki anlattığım hikaye belki bir rüya olabilir. Ama bu eski antik Mısır kaynaklarında, yazıtlarında geçmiş, bahsedilmiş bir şey. Bu hali bile onu tarihin çok değerli bir parçası kılar. İşte Sfenks'in altında efsanevi Atlantis şehri olduğu, gökyüzündeki çeşitli astronomik olayları ve gezegen yıldız hizalanmalarını zorlama sonuçlara bağlayarak aslında Sfenks'in milattan önce 10.000 yıllarından önce yapıldığı, hatta onu uzaylıların yaptığı gibi efsaneler bugüne kadar anlatıla gelmiştir. Ancak bunlar tarzım gereği benim bahsedebileceğim şeylerden değil. Oldukça realist bir yapıda olan ben, şahsen böyle şeylerden kanalımda bahsetmedim, bahsetmem de. Yanlış anlamayın, doğru olmadığı ya da ayıp olduğu için değil. Sadece benim kanalın tarzı bu değil. Açıkçası esrarengiz gizemli konular da her zaman daha ilgi çekicidir. İnsanlar hep onları izlemek ister, öyle değil mi? Bunları merak edenler için YouTube zaten bir abu derya. İşte en inanılmaz, en esrarengiz gibi iddialı, birçoğu daha çok tıklama alma amaçlı, binlerce takipçiye sahip bir dolu YouTube kanalı ve bu konuyla ilgili video içeriği var. Merak edenler gidip oradan izleyebilir. Her neyse biz konumuza dönelim. Aslında Sfenks'in kim olduğuna dair iki büyük aday var. Biri Kafre, diğeri ise babası Kufu. Bu konu hakkında araştırma yapan bilim insanları ve arkeologlar bu iki firavun üzerinde kamplaşmış vaziyetteler. Şimdi bunlardan bahsedelim, siz de hangi tarafta olduğunuza karar verirsiniz. Öncelikle şunu bir tarafa yazalım. Bizim Sfenks, Kafre piramidinin tam karşısında. Yani ilk bakışta onu koruyormuş gibi görünebilir. Ancak antik dünyada insanlar onu o açıdan, yani tam karşıdan görmüyordu. Çünkü eski yol güneyden giriyordu. Böylece geldikleri yolun açısıyla gördükleri ilk şey bu olacaktı. Sfenks'in profilden görünüşü ve arkasında tüm ihtişamıyla dünyanın ayakta kalmayı başarmış tek 7 harikası efsanevi Kufu piramidi. Eski Mısırlılar için bu iki boyutlu sunum hissi çok önemliydi. Çünkü Mısırlılar oymalarında ve resimlerinde profili severdi.
Çoğu heykeli yandan bakılmak üzere tasarlamışlardır. Yani eski bir Mısırlı gözünden baktığınızda Sfenks sanki Khufu'nun mezarını koruyormuş gibi görünür. Geleneksel olarak bir firavun öldüğünde onu gömüleceği piramidine doğru götüren tören yolu düz bir çizgide doğuya doğru uzanır. Ancak bazı arkeolojik kalıntılar Khafre'nin geçidinin bir açıyla ayarlanmış olduğu ve görünüşe göre Sfenks'in etrafından döndüğünü göstermiş. Yani Sfenks Khafre zamanında zaten oradaydı. Öyleyse bunu babası Khufu'nun yaptırdığına işaret ederek onun hanesine bir puan yazabiliriz belki de. Ayrıca Khufu her şeyin en büyüğünü inşa ettiren çok büyük ego sahibi bir firavundu. Khufu piramidi gibi devasa bir şeyi yapan vizyonun eseri olma ihtimalini kim es geçebilir ki? Bu arada Khufu piramidi ile ilgili daha önce hazırlamış olduğum videoyu da dilerseniz yukarıdaki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Kahire'deki Mısır Müzesi'nde Khufu olduğu bilinen şu küçük heykele bir bakın. Peki şimdi bir de bu görüntüyü Sfenks'in yüzüyle karşılaştıralım. Khufu'nun yüzüne baktığımızda geniş düzlemli, kulakları öne doğru itilmiş ve derin gözler görüyoruz. Bunlar Sfenks'te gördüğümüz özelliklerin neredeyse aynısı. İkisi arasında gerçekten de bir benzerlik var gibi görünüyor. Ayrıca Khafre bilinen her heykelinde törensel, sakallı olarak gösterilmiştir. Ama Sfenks'in sakalı yok. Ayrıca bu Khufu heykelinin de sakalı yok. Evet, Khufu gerçekten de çok ikna edici bir aday. Ama oğlu Khafre'ye bakmadan da acele etmeyin derim bence. Öncelikle Khafreciler Sfenks'in şu anda bulunduğu yerin o zamanlar bir drenaj su endeği olduğunu düşünüyorlar. Khafre'nin drenaj kanalının amacı yağmur suyunu bugünkü Sfenks'in bulunduğu bölgeye akıtarak tören geçidinin su basmasını engellemekmiş. Yani Sfenks Khufu tarafından inşa edilmiş ve orada olsaydı bu alanı suyla doldurmazlardı. Bu büyük anıta su dökmeleri için hiçbir sebepleri yoktu. Sonuçta babası yapmış, öyle değil mi? Öyleyse bu Sfenks'in Khafre tarafından ve saltanatının sonlarında yapıldığının kanıtıdır. Yani o zamanlar Sfenks henüz taştan oyulmamıştı. Piramitlerin aksine Sfenks bölgeye taşınan bloklardan inşa edilmedi. Tek parça halinde ana kayadan oyulmuştur. Yani Sfenks'i kim inşa ettiyse işe çöl zemininden devasa çoklu bloklar halinde binlerce ton kayayı kaldırarak başladılar. Geride kalan kaya parçasından da daha sonra Sfenks'i oydular. Diğer bir kanıta da kireç taşı tabakalarından ulaşılabilir. Sfenks kayasının tabakaları Khafre tarafından inşa edilen tapınaktaki kaya bloklarıyla birebir uyumludur. İkisinde de tam olarak aynı yumuşak, sert ve kaya dizisi görülür. Taşın içinden geçen bu benzersiz desenler bir zamanlar Sfenks'in gövdesini çevreleyen kayanın Khafre tapınaklarını yapmak için alındığını kanıtlıyor. Öyleyse Sfenks'in kendisi Khafre tapınaklarından sonra oyulmuş olmalıdır. Yani o zamandan önce Sfenks yoktu. Şimdi geriye bir tek soru kalıyor. Bu canavarı neden yaptılar? Onları bunu yapmaya motive eden şey neydi? Bunun cevabını dev heykelin kendisinde ve pençelerinde oturan tapınakta bulabiliriz. Arkeologlar buna Sfenks Tapınağı diyor. Firavun Khafre tarafından yaptırılmış. Mısır'da türünün tek örneği. Çevresinde ve önünde dev Khafre heykelleri olan devasa sütunları vardı. Mısır halkı güneşe tapardı. Güneş tanrısının Mısır dininde çok daha önemli hale geldiği bir dönemdi. Tapınak devasa bir kozmik bina projesinin parçasıydı. İlkbahar ve sonbahar ekinokslarında gündüz ve gecenin mükemmel bir dengede olduğu yılın bu iki özel zamanında Sfenks, tapınak ve piramit yükselen ve batan güneşte mükemmel bir şekilde hizalanır. Şimdi gözümüzde bir canlandıralım. Ekinoks sırasında güneş doğrudan bu sahanın üzerine doğar. Heykeller aydınlanır ve ışık heykeli doğuran heykelleri aydınlatır. Güneş gökyüzü boyunca ilerledikçe heykeller ölmek üzere kararır ve sonra diğerleri aydınlanır. Tapınakta adeta bir yeniden doğuş tiyatrosu vardır. Artık ölüm ve yeniden doğuşun sonsuz döngüsüne sahipsiniz. Yılın bu özel günlerinde güneş tapınağın üzerinden geçer ve Sfenks'in arkasında Khafre piramidinin tabanına düşer. Güneş, piramit, Sfenks, tapınak. Hepsi bileşik. Tüm bunların inşa edilme şekli, her taşın konumlandırılması, Sfenks'in tapınak ve piramitlerle hizalanması. Bunlar onu hassas bir mühendislik parçası yapıyor. Ancak bunların hepsinin tek bir özel amacı var. Khafre'ye ölümsüzlük vermek. Nihayetinde medeniyeti ortadan kalksa da sonsuza dek yaşama planı işe yaramış gibi görünüyor. Ne dersiniz?